Yeniden merhabalar. Merhabalar arkadaşlar. Biliyorsunuz ki geçen hafta sağ salim feribotumuza atlayıp Kıbrıs'a ayak bastık. Bastık mı efendim? Bastık efendim. Deniz nasıldı? Çok güzeldi. Neydi? Karıncalar su içiyor. Ah, ben seyircilere soracaktım. Dikkat, seyirciler kaptanın söylediği şey söylesin diye. Neyse, bir sonraki videolarda böyle küçük sorularla sizi şey yapacağım. Yorumlara çekeceğim. Video daha çok izlensin diye. Şimdi O zaman Kıbrıs'a... şimdiden söyle Cihan. Ne söyleyeyim? Beğenin de, abone olun Arkadaşlar, de, unutuyoruz biz. Tamam, hemen şu cümlemi söyleyeyim. Ondan sonra beğenenler zaten beğenir, abone olanlar da olur. Şimdi insanlara biz Kıbrıs'a gidiyoruz dediğimiz zaman çoğu kişi, tanıdığımız, tanımadığımız, eşimiz, dostumuz, uzaktan komşumuz, bilmem ne, oradan mı, birçok kişi niye gidiyorsunuz dedi bize. Doğru mu? Kıbrıs'ta bir şey yok dendi yani. Evet. Dendi. Kıbrıs deyince insanların aklına çünkü ne geliyor? Kumarhaneler geliyor, sahilleri geliyor. Hani denize girmek açısından. Yaz da değil yani. Ya Denize yaz de da değil. giremezsiniz. Siz zaten Fethiye'de yaşıyorsunuz. Ne yapacaksınız? Zaten kumar oynamazsınız, biliyorlar. Gidip sahillerini görseniz ne yapacaksınız? Zaten en güzel sahillerden siz gidiyorsunuz oralara gibilerinden. Bize hep böyle gereksiz masraf yapmayın, gitmeyin demişlerdi. Şimdi aslında ona bir açıklık getirelim. Önce bizim Kıbrıs'a gelme sebebimiz arkadaşlar, Kıbrıs'ın o inanılmaz zengin tarihine şahit olmak. Evet. Şimdi burası öyle stratejik bir noktada ki Akdeniz'in 3. büyük adası Kıbrıs. Sicilya, Sardunya'dan sonra 3. yüz ölçümü bakımından büyüklüğe sahip adası ve Akdeniz'de çok stratejik bir noktada, işte ticaret yolları açısından çok önemli bir yerde. Barındırdığı bakır madeni, tarihindeki bakır madeni faaliyetlerinden dolayı çok önemli bir yerde. Bu sebeplerden dolayı da adayı bir türlü rahat bırakmamışlar. Hani Kıbrıs'a dadanmak isteyen uygarlıklar, medeniyetler saymaya çalışsak şimdi yemin ediyorum sadece bir video hiç durmadan isimlerini sayarız. Bak hiç durmadan sayayım mı? Sayma. Sayıyor. Bak Ramses, Mısır, Hititler, Persler, Alexander, efendime diyeyim Makedonyalı, Roma, Bizans, işte daha gidiyor. Cenevizler, Venedikliler bitmiyor yani. İngilizler zaten her zaman var. O yüzden biz de dedik ki bu tarihe gelip şahitlik edelim burada. Neler olmuş, nasıl eserler bırakmışlar. Umuyoruz ki Kıbrıs'la ilgili daha güzel, daha derin bilgilere sahip olacağız. Sadece buradaki kazinolar ve buradaki ne diyelim gece hayatı ve sahilleri dışında gerçekten sahilleri de öğrenmek sahilleri de göreceğiz. Kıbrıs ne demek, nasıl bir ada? Bunu hep birlikte irdeleyeceğiz, göreceğiz. Konumuzu beğendiyseniz şimdi işte abonelikleri alabilir, videoya beğenileri alabiliriz ki videomuz daha çok izlenip beğenilsin ve daha çok insana Kıbrıs'la ilgili gördüğümüz, yorumladığımız bilgiler ulaşabilsin diyerekten. Bu arada şu anda muhteşem bir yerdeyiz. Yani Evet. hem tarih hem sahil ikisi Evet. bir arada. Birazdan oraya da gideceğiz. Önce kahvaltımızı yapalım, sonra bir yürüyüşe çıkalım. Tek sorunumuz ne biliyor musun şu ana kadar? Evet, 3 gündür Etrafta. buradayız. Hava çok güzel ve bugün hava biraz şiddetli, fırtına var dışarıda. Ben de şey diyecektim. Etrafta çok çöp var. Çöp var. Çöp, ama dünyanın her yerinde çöp var ya. Evet. Çöp var. Üzücü çok. Çöpe yapacak bir şey yok. Kıbrıs gezimize başlamadan önce bu adanın neden bu kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlamamız gerekiyor ki bütün bu gezeceğimiz, göreceğimiz yerlerde şahitlik edeceğimiz tarihe bir anlam yükleyebilelim. Kıbrıs uğruna bu eski medeniyetler, Mısır, Hitit, Persler, ne bileyim aklınıza gelen hepsi, Bizans falan, hepsi zaten bir savaşmışlar bin yıllar boyunca. Gel gelelim 1500'lü yıllarda en son Venediklilerin eline geçmiş ada ve ardından Osmanlı almış adayı yine 1500'lü yıllarda. 1500'den 1800'lü yılların sonuna kadar Osmanlı'nın yönetiminde kalmış ada ve 93 Harbi yaşandığında yine 1800'lü yılların sonunda Osmanlı Rusya'ya karşı bir yenilgi almış ve bu yenilginin yaralarını sarmak için adayı İngilizlerin de fişfişlemesiyle İngilizlere kiralamış arkadaşlar. Mülk hakkı Osmanlı'da, kiralayıcısı, işletmecisi İngiltere gibi bir duruma dönüşmüş. İngiltere'nin eline geçtikten sonra ada 1960 yılına kadar İngiliz sömürgesi olarak burada hayatına devam etmiş. Ancak 1960 yılında artık bu İngiliz sömürgeciliğinden memnun olmayan buradaki halk burada bir iç karışıklıklar başlatmışlar. Önce İngilizlere karşı başlayan bu silahlı karışıklıklar daha sonra ada halkı olan Rum ve Türk halkı arasında birbirine sıçramış. Yani insanlar burada birbirini öldürmeye başlamışlar. Ve 1960 yılında Türkiye, Yunanistan ve İngiltere garantörlüğünde ada Kıbrıs Cumhuriyeti olarak bağımsızlığını elde etmiş. Daha sonra ada yönetiminde daha fazla söz hakkı sahibi olmak isteyen Rumlar Türklere karşı burada bazı baskılar uygulamaya başlamışlar. Ve gel gelelim 1974 senesine kadar bu 1960-74 arasında burada yine iç karışıklık devam etmiş. Ve 1974 yılında daha böyle kanlı, daha şiddetli olaylara dönüşmüş. Yunanistan'da yapılan bir darbe sonucunda darbenin etkilerinin buraya da sıçramasıyla birlikte buradaki Rumlar artık adayı Türklerden tamamen
temizleme kafasına girmişler. Ve buradaki zulüm artınca artık Türkiye Devleti de ülkemiz demiş ki biz buraya bir müdahale edip buradaki vatandaşımızı kurtarmalıyız diye 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı gerçekleşmiş arkadaşlar. Barış Harekatı gerçekleştikten sonra da ada Kuzey ve Güney Kıbrıs olarak fiilen ikiye bölünmüş. Güney Kıbrıs'ta şu anda Rumlar yaşıyor. Kuzey Kıbrıs'ta ise bizim kendi vatandaşlarımız, Türk vatandaşları yaşıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dünyada tanıyan tek ülke biziz. Böyle bir durumu var maalesef. Ama bu durum umuyoruz ki önümüzdeki yıllarda değişecektir. Çünkü çok güzel, çok değerli bir halk ve çok değerli bir adadayız. Eminiz bu süreç güzel ve olması gerektiği gibi hakkaniyetli bir sonuçla sonuçlanır ileriki yıllarda. Şimdi bu tarihi gezip göreceğiz sıfırdan bugüne kadar. Yani milattan önce 2000-3000'den ta şimdiye kadar yaşanmış uygarlıklar, onların izleri ne görürsek bunları sizlerle paylaşacağız. Umuyoruz ki eğlenceli, bilgilendirici bir video serisi olacak. Biz ne zaman böyle yeni bir yere gitsek, eğer denize girilebilen bir yerse mutlaka önce denize gireriz. Mutlaka. Yaz kış fark etmez. Yani bölgeyle ilgili fikirleri önce bir oranın denize girerekten alırız. Şu anda bulunduğumuz yer, hemen bilgisini bir daha verelim. Lambusa Antik Kenti'ndeyiz bebeğim şu anda, tamam mı? Evet. Milattan önce 1200 yılında Truva'da Truva Savaşı'na katılan Akaların dönüş yolunda gelip kurduğu iddia ediliyor. Homeros destanlarında bu geçiyor. Ama ben buranın adını Kraliçe Koyu olarak biliyordum. Şimdi geleceğim oraya da. Bu bulunduğumuz havuzda o dönem bu O yüzden geldik buraya. O yüzden geldik. Hiç bozuntuya vermiyoruz. Kraliçe Havuzu diye geçiyor Kıbrıs'ta. Ama gerçek hikayesi şu. Burayı ilk kuran insanlar balıkçı bir insanlarmış, tamam mı? Tamam. Balıkçılığı gelişmiş arkadaşlarmış. Şuralardan bahsediyoruz değil mi? Şunlar. Tabii buralarda balık burada avcılığı yapıyorlarmış. Topladıkları balıkları denizden burada havuzda taze tutup, hatta bak su yolları var. Temiz suyun çok gittiği, güzel. pis suyun geri gittiği gibi bir ortam kurmuşlar. Balıkçılık yapıyorlarmış ama gel gelelim yıllar içerisinde burası ne olmuş? Kraliçe Koyu olarak adı çıkmış. Biz de şimdi adı çıkmış koylara gireriz abi, havuzlara. Hayır, bir de birkaç hafta önce Kral Koyu'na gitmiştik. Şimdi Evet, de Kraliçe Koyu'na Kraliçe gidiyoruz. Koyu, Kraliçe Sonra Havuzu. Prenses olur. Diğer saray Prens yetkilileri olur. Ne bileyim, saray soytarısı bilmem nesi gibi. Hepsinde varız. Şimdi bu benim yıkadığım bardak. Evet. Ne kadar görünüyor bilmiyorum. Güzel güzel. Arkaya bir müziği eksik. Bu da Cihancığımın yıkadıkları. Bizimki doğal. Köyde Görebiliyor yalakta musunuz? yıkadım ben. Farkı bu. Görebiliyor musunuz? Ne var, ne olabilir? Yani ne pislik olabilir onun içinde mesela? Kimyasal atık mı var bilmem. Kahve içilmiş, muhtemelen güzel çalkalanmamış bir bardak. Ben seviyorum eski kahvenin tadını. Kıbrıs tarihine milattan önce bir imparatorluğun, burada kurulmuş ve yıkılmış olan bir imparatorluğun bazı kalıntılarını görerek başladık arkadaşlar. Şimdi ise zamanda böyle büyük bir atlayış yapıyoruz ve 1960'lı yıllara geri dönüyoruz. Ne demiştik? 1960 yılında Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin garantörlüğüyle Kıbrıs Cumhuriyeti İngiliz sömürgeciliğinden kurtuluyor. Ve daha sonra adada Rumların Türklere karşı baskıları artıyor. Ve Türkiye Cumhuriyeti buradaki Türk vatandaşlarını kurtarmak için Rumların bu zulmünden 1974'te Kıbrıs Harekatı'nı gerçekleştiriyor demiştik. Şu anda bulunduğumuz nokta Yavuz Çıkarma Plajı arkadaşlar ve bizim Türk askerlerimiz adaya ilk bu sahile adım atarak giriş yapıyorlar.
çıkarma gemimiz bu sahile geliyor. Askerlerimiz buraya ilk iniş yapıyorlar. Şimdi burayı gezeceğiz. Hemen yukarısında buraya yine gelen bu savaş gemisi, çıkarma gemisi, helikopter, tank, bu tarz savaş aletlerinin sergilendiği bir yer var. Orayı gezeceğiz. Onun dışında yine burada kaybettiğimiz askerlerimizin bir şehitliği var. Onları gidip göreceğiz. Ve bir barış müzesi var. Yine o müzeyi de gezeceğiz. Bu bölgeyi de o şekilde gezmiş olacağız ve daha sonrasında nereye gideceğiz biz de bilmiyoruz. Evet, kanalımızın pek sevgili tarih sever yolcuları diyerek yeni cümlemize girelim. Çok seviyorsun değil mi tarih anlatmayı? Evet, Ebru benimle dalga geçiyor. Çok fazla tarih anlatıyorsun. Bunu bir coğrafya tarih kanalına çevirdin diyor ama yapacak bir şey yok. Ben seviyorum abi. Seviyor, evet. Ya niye? Çünkü bu okulda öğrendiğimiz ezbere tarihler var ya bizim. Evet. Hepsini unutuyoruz. Doğru. Böyle bu değerleri gördüğün zaman da onları bir hatırlama babında tekrardan üstünden iyi bir şey yok. Birazdan sağlık dersine de bir göz atacağız. Burkuluklar ve kırıklardan iyi bir uygulama. O yüzden o tarihi tekrardan hatırlamak benim hoşuma gidiyor. Şimdi hem anlatıp aslında hem göstermek akılda kalıcı da oluyor. Tabii. Şimdi şu anda geldiğimiz yer Kıbrıs'ın artık böyle sembol olmuş yapılarından bir tanesi Girne Kalesi. Bir önceki durduğumuz yerde ne yaptık? Yakın tarihinden biraz bahsettik Kıbrıs'ın. Şimdi bu uzak tarihine gidiyor. O da şöyle, bu kale 7. yüzyılda yapılmış. 7. yüzyılda Bizanslılar tarafından Arap akınlarını önlemek amacıyla ilk başta yapılıyor. Daha sonra Bizanslardan buraya Lüzinyanlar diye bir krallık var o dönemde. Bak ben bunu unutmuştum, Lüzinyanlar kimdi diye. Şimdi üstünden geçince hatırladım. Bunlar da Fransız-Bizans karışımı bir krallıkmış. Lüzinyanlar ele geçiriyor kaleyi. Ardından Venedikliler ele geçiriyor. Venedikliler de Osmanlı'ya karşı bir defans oluşturmak için kaleyi büyütüyorlar, ediyorlar. Ve son olarak da İngilizlerin eline geçince kale 1960 yılına kadar burası İngiltere Polis Okulu ve hapishanesi olarak kullanılıyor. 1960'tan sonra Kıbrıs bağımsızlığını elde edince de böyle bir tarihi değer olarak şehirde sergilenen bir hal alıyor. Şimdi gireceğiz, kalenin içini gezeceğiz. Ne var ne yok bilmiyoruz içeride. Yok, bilmiyoruz. Sürpriz olacak. Ama güzel saatte geldik. Baksana güneş ne kadar güzel vuruyor. Evet. İki tane bilet rica edeceğiz. Ne diyorsun şimdi öyle Bizans askerleri zamanında burada Haçlı seferleri, Osmanlılar bunların böyle... İngilizleri. Karanlık burası. Abo, dehşetengiz bir giriş. Serin.
Bezmenler. O ne be? Bezmenler nedir? Yok bir şey. Girne Kalesi'nin içerisinde bulunan Batık Gemi Müzesi'ne geldik. Burada tamı tamına 2300 yıl önce kullanılmış ve batmış olan bir gemiyi çıkarıp sergilemişler. Şimdi gireceğiz bakalım gemide taşınan şeyler, detaylar, neler yaşanmış bakalım. Çok iyi. Evet, ne diyorsun tarihi Batık hakkında? Çok güzel görünüyor. İçinde sen yoksun diyedir. Güzel de sergilemişler ama. Evet. Bu gördüğünüz küplerin içerisinde genellikle şarap, zeytinyağı, bal, kurutulmuş balık, meyve, baharat, çeşitli kokular ve hububat gibi değişik malzemeler taşınıyormuş. Yapılan laboratuvar araştırmalarında M.Ö. 288 yılında toplandıkları anlaşılmıştır. Oha! Yani 2300 yıllık badem görüyoruz şu anda. 2400 mü oluyor? Olur yeriz. 2400 yıllık badem, bunu eksen ne bereketli çıkar be. Demici ya. Ata tohumu. Tadı ne güzeldir kim bilir. Üf. Bak yüzeye çıkarma çalışmalarıymış. Oo, aşağıdaki batığın yüzey çıkarma çalışmaları. Evet. Acaba şunların içinden neler çıktı? Kim bilir. İngiltere'ye gidip müzelere sormak lazım. 1967 yılında balçağa gömülü durumda saplanan bu gemi 1968-69 yılında Pennsylvania Üniversitesi'nden Michael Katsev başkanlığındaki bir heyet tarafından gün ışığına çıkarılmış. Kaç metredeydi acaba? Tarihi yapılardan Sarnıç bölümüne geldik şu anda. Girne Kalesi'nin göz bebeği bir bölümü. Buradan alacağız bu anlatımı da. Kendi engin tarihi bilgileriyle. Bir şey yok mu? Evet, almadan şey geri yokmuş. dönüyoruz şu anda. Bir şey Evet yokmuş. anlatıyorum. Hiçbir şey yokmuş arkadaşlar Sarnıç'ta. Ama belki vardır. Evet, Sarnıç'a girdik şu anda. Sarnıç biliyorsunuz ki su depolama amacıyla yapılan yapılar oluyor. Bakalım burada bayağı büyükmüş. Evet. Kalenin sarnıcı. Suları kesilmiş. Musluk hiç çalışmıyor. Buralara kadar su varmış görüyor musun? Değil mi? Evet. Bayağı bir su haznesi var burada. Ben size söyleyeyim mi? Bak şurası Ebru'cum 7 metre. Oradan buraya da 20 metre olsa 140. Derinlikte 6 çarpı 6. Burası nereden baksan ben sana söyleyeyim yine 300 ton alıyor su. Burası da taşı gediğine oturtmuşlar dediğimiz bölüm arkadaşlar. O laf buradan geliyor büyük ihtimal. 3 gedik 3 taş. En sevdiğimiz işletme tipinden bir tanesi kale içi işletmesi dediğimiz işletmeler. Fiyatlara bakalım hemen sizler için efendim. Bakalım. Limonata 170, soda 70, soğuk çay 100, küçük su 40, Türk kahvesi 120, Nescafe 150. Pahalı. Cappuccino 150 mi? 250. 250. Aman cappuccino'nuz elinizle geliyorsunuz buraya. Americano 200, o da pahalı bence. Demin biz bir yerde oturduk, bir Türk kahvesi, bir sütlü kahve içtik. Hemen kalenin üstünde bir kafede. Kaç lira verdik? 60 ile 75'ti. Yani 135 lira verdik. Evet. Yani dışarıda uygun. Tabii turistik yerlerde biraz geçirmasyon olabiliyor. Çok güzel. Evet. Senin için öyle tabii. Vakti zamanında bir Bizans askeri olsaydın, şimdi buraya bakıp Arap akınları nereden geliyor diye komutanlara haber verecektin. Böyle her tarafı görmesinin sebebi o mu? Tabii. Baksana her tarafını görüyorsun Cihan. Yani denizden gelen, en azından şu taraftan gelen saldırıları buradan gözetliyorlarmış. Veya bir Venedikli olsaydın da Osmanlı askerleri için burada alarm verecektin. Hadi de bakayım Osmanlı askerleri geliyor diye Venedikli. Ama Türkçe konuşuyor, Venedikli bir asker. Ajan bu. Şive mi yapacağım yoksa normal? Osmanlı şivesi yapacak. Osmanlı ajanı Venedik'e yerleşmiş. Burada gözcülük yapıyor. Yalandan bilgi vermeyecek saldırıları. Saldırı bilgisi nasıl verecek? Geliyor olabilir komutanım. Osmanlılar olabilir. Bir nesne görüyorum. Ama emin değilim. Bir de siz bakın. Manzara çok güzel ya. Tam böyle bak şuradan gidip bakalım güneşin battığı taraftan. Tam böyle bir tarihi sahil kasabası manzarası var. Çok hoşuma gitti benim. Benim de çok hoşuma gitti. Baksanıza. Biraz Foça, Biraz Venedik. Venedik. Efendime söyleyeyim, birazcık Fethiye Kordon. Böyle yerler gezerken üzüldüğüm bir şey oluyor. Nedir? Şimdi yaşlı teyzelerimiz, amcalarımız oluyor. Ama hepsi yabancı. Evet. Ya onlar ne kadar güzel geziyorlar.
Evet. Bizim insanımız neden yapamıyor bunu? Yani söyleyeyim hemen. Şimdi biz öyle büyük espriye vuruyorum tabii ki. Gerçek sebepleri konuşmayacağım. Tamam. Biz o kadar güçlü bir milletiz ki. Evet. Şimdi buralar eskiden aslında bu adamların yerleriymiş. Mesela hep Fransız bu gezenler. Farkında mısın? Wow. Adam kendi eski topraklarını geliyor burada ziyarete. Biz zaten hep kendi toprağımızdayız yani. Ne güzel dedin. Keşke hep öyle olsa, gerçek böyle olsa ama gerçeklik payı var. Cihan bu ne? Renklere bakın. Bir şey değil. Hayır duamızı da aldık kalenin önünde teyzemizin suyunu açarak. Artık başımıza bir şey gelmez. Yalnız bunca insanın arasında seni güçlü görüp sana gelmesi Aşkım benim ellerim harita gibi, dünya haritası ya. Bu elleri görüp de su açtırmayan kadın zaten dünyanın en şanssız kadınıdır ya. Bu esprileri koymuyoruz tabii ki. Kıbrıs'ın yöresel yemeklerini denemek için manzarası muhteşem olan bir restoranta geldik. Neler yiyeceğimiz hakkında pek bir bilgimiz yok. Ben buraya gelmeden önce şeyi merak ediyordum. Tavuk sarmasını. Ama burada yokmuş. Onu da Kedi başka sarması bir geldi zaman... bak. Pıs pıs pıs. Ay Cihan ödümü kopardım. Ay Hepsi- sarma kedi Gel demek bakalım. istedin yani. Şu anda bulunduğumuz yer kale içi bölgesi diye geçiyor. Bu Girne Kalesi'nin hemen dışında. Kaleden aşağı indiğinizde çıkar çıkmaz böyle balıkçılar sahil boyunca çok güzel iskelenin önüne dizilmiş. Aşağıda balık restoranları, kafeterya tarzı yerler vardı. Biz de dedik ki daha yöresel yemekler yiyebileceğimiz bir yer bulalım. Bu Evet. güzel terası olan bu mekanı bulduk. Bulduk. Ne yiyeceğiz şimdi? Ne yiyeceğimizi söyleyelim. Karar verdik biz ne yiyeceğimize. Ben Kıbrıs köftesi yiyeceğim. Evet, ben de şeftali kebabı yiyeceğim. Şeftali kebabı daha önceden yemedik. Yemedik yok. Kıbrıs köftesi de yemedik. İkisi de sürpriz olacak. yapıldığını bile bilmiyorum. Yani şeftali kebabı şeftaliden mi yapılıyor? Alakası var mı? Göreceğiz. İçinde bir aroması var mı? Tatlı kebap gibi bir şey mi olacak acaba? Bilmiyorum. Göreceğiz, göreceğiz. Fiyatları aşağı yukarı Türkiye ile aynı diye düşündük. Hatta Türkiye'de böyle güzel bir manzara, böyle turistik bir ortama göre belki birazcık daha ucuz bile olabilir bazı kalemler. Denemez bence. Söyleyelim, kendileri karar versinler. Evet, biz çünkü çok fazla, şimdi Fethiye dışında bir yerde yemek yiyor muyuz? Yemiyoruz. Yok. Böyle güzel manzaralara gelip yemek yiyor muyuz? Hayır. Karavanımızı çekersek bir yere kendimiz yapıyoruz. O yüzden fiyatlar hakkında çok fazla bilgimiz olduğu söylenemez. Bence Türkiye ile aynı, hatta dediğim gibi mekana göre daha uygun bile yazılmış yani. Çünkü çok özel bir yer şu anda, turistik. Evet. Çıkmışsın yani, şu anda düşünsene Topkapı Sarayı'ndan çıktın, dışarıda bir döner yiyeyim desen 600-700 liradan aşağı kitlemez kimse kimseye orada. Burada bayağı porsiyonlar 600-700 lira diyor. Bilmiyorum. Söyleyelim, siz karar verin. Kıbrıs köftesi bu 700 liraymış. Buranın ünlü bir yemeği var, etli molehiya diye. Onu da başka bir zaman yeriz. Onu da başka zaman yeriz. Böyle Ona ıspanak gibi bir şeymiş, daha ekşiymiş. 600 lira demiş. Kuru fasulye 300 lira demiş mesela. Çupra ızgara 850 demiş. Levrek ızgara 850 demiş. Sağ olasınız. Teşekkür ederim. Aa çok güzel görünüyor. Bu şeftali kebabının şeftaliyle bir alakası var mı? Yok. İnanın ben de bilmiyorum. Halk arasında bir efsane de olabilir. Şeftali suyuyla yapıldığını söyleyenler de var. Ha. Daha çok hayvanın çevre yağlarından yapıldığını biliyorum. Alakası pek yok gibi geldi senin söylediğinden. Bir deneyelim bakalım. Teşekkürler. Tamam. Sağ olasın. Sağ olun. İçecek bir şey alacaksın mı? Yok, ben içmiyorum. Eyvallah, iyiyiz. Sağ ol, sağ ol. Şimdi ben şeftali kebabı söyledim. Neymiş bu şeftali kebabı? Neymiş merak ettim. Kaç tane? 4 tane böyle kebap gibi, köfte gibi bir şey geldi. Sanırım içinde bir şey var, dışını da sarmışlar gibi. Yani Bilmiyorum. umarım böyle kokoreç gibi falan bir şey değildir. Bir bak tadına bakalım. Yanında patates kızartması, soğan ve salatası, 2 de yoğurt geldi. Hemen bakıyorum. Alalım tadını. Ha, böyle biraz yumuşak yağ gibi yani. Bizim mesela bir kebapçıya gittiğinde şeftali kebabı olmuyor değil mi menülerde? Yok, görmedim hiç. Ben de görmedim. Çok beğenmedi. Ya da çok beğendi. İkisinden biri. Dur bakayım. Güzel ama Aması var. çok senlik. Çok benlik ne dedi? Hepsi Aşırı çok benlik. senlik. Bak Her şey şimdi. çok benlik buradaki. Bir de galiba bunluk. Allah Allah, çiğ mi ne? Ne demek istiyorsun? Bana vuruyor, yağlı. Ha ama dedi. Dışı yağla sarılmış. Allah Allah. Evet. Olaylar Bak karışık. görüyor musun? Bak içi köfte gibi, kebap gibi. Evet. Şurası da yağ gibi. Dur, odak yapamadım. Bir daha göster. Bak içi köfte gibi. Evet. Burası da sardıkları şey de yağ gibi. Üf. Çok senlik. Gelsin yanlara. Veriyorum hemen. Ver bir bakayım. Çekeyim mi seni? Çek bakayım. Tam benlik dedi. Tam senlik. Güzel. Bayağı güzel. Bak, Evet. eskiden Adana'da sokak
kebapçılarının o akıtarak böyle Evet, şeye sardığı sulu kebaplara benziyor. Bayağı güzel. Benimkine de bakalım. Bakalım. Patatesle bir taşlandırayım onu da. Bu da Kıbrıs köftesi. Bu da sen anlatsana, ben yemek bilgim sıfır benim. Ben de bilmiyorum ki. Köfte işte. Köfte Ama bunun- dışında sanki böyle pütür pütür değil mi? Evet, pütürümsülü. Bunu sen daha iyi anlatırsın. Eskiden annelerimiz yapardı ya, öyle bir şeye benziyor bak. Dur bakayım. Kıbrıs köftesi. Ne bu ya? Ne bu ya, ne ya? Köfte ama dışı galeta ununa sarılmış gibi. Evet, yine bunun da dışına özel bir uygulama yapılmış. Güzel ama ya. Evet, güzel. Güzel. O zaman afiyet olsun, biz yiyoruz. Ondan sonra bakacağız. Bir saat sonra maç var. Cihancığım o maçı izleyeceği için çok heyecanlı galiba şu anda. Hazırlıklar yapılıyor şu anda. Pek bir hazırlık içerisinde çünkü. Pomponlarım, sarı lacivert akrilik boyalarım. Onun dışında başka kramponlarım, formamı giyip bir de şu yan taraftan bir tane top alıp şurada oturup bir de mısır patlatılırsa var ya. Meyve var. Bu bardağı böyle çevirip içine Oo. sokmaya çalışacağız. Ama sen yapamadın, ben nasıl Ben yapacağım? yapamadım işte. Getir Bu bakayım. benim ilk denememdi. Tamam. Şimdi bir daha bende sıra. yapıyorum. Olmadı. Ah be! Aşkım çok zor. Şu nasıl oluyor? Öyle bile zor. Ah! Allah. Daha Olmaz, hızlı bu iş çevireceğim, olmaz. Dur. Olmaz aşkım. Şuradan daha hızlı. Allah Allah. Öyle bir şey. Jason Statham çevirişi. Ver bakayım. Son. Hazır ol bana. Oo, nasıl çözdün? Bilmiyorum. Çözmüşsün ama. Ne maçı bu şimdi? Ya Avrupa Ligi maçı. Ne olacak kazanırsam? Kazanırsa puan alacak. Böyle takımlar var gruplarda. 10'ar 15'er tane. Hepsi birbiriyle maçlar yapıyor. Kazanırsa 3 puan alıp grupta yükselecek. Avrupa'da itibarı artacak. Ay Cihan nerelere geldik ya? Çok 10 güzel numara bir köy. görünmüyor mu? Bundan sonra senin rehberliğine bırakıyorum kendimi. Gerçekten mi? Beğendin mi? Daha beğendim. şimdiden. Bir anda 10 derece daha bir seyrine çıktık. Senin için yeterli değil mi? Kıbrıs'ın yaylasını bulduk resmen de. Buradan bizim araç girecek, çıkacak mı bu yolları? Evet çok dar. Oo. Şu anda bulunduğumuz yer ismi nedir? Karmi köyü. Karmi Köyü. Karmi, Karaman diye de geçiyor. İngiliz köyü diye de geçiyor. Sağ ol canım. Geldik. Nasıl ortam? Hem iyi hem kötü. Neden kötü? Çünkü gezecektik. Evet. Gezemiyoruz. Ama bir taraftan da çok da güzel oldu. Bir serinledi. Evet. Tıkır tıkır böyle sesler falan. Gel yat yanıma hadi, dinlen bir saat. Gider mi bir saate? Bilmiyorum. Sanki bütün gün yağacak gibi duruyor. Yağsın, paneller yıkansın, zaten elektriğimiz yetmemeye başladı. Ama güneş yok. Güneş yok, artık onu bir şekilde dolduracağız bir yerden. Gel. Gel bakayım, al. Al. Geldim, vereyim onu. Seç, beğen, al. Götürelim mi bunlardan bir tane? Çok güzelsiniz ya. Ya bu çocuk daha güzel, hepsinden güzel olan bu da çaktırmıyor işte, ben sana söyleyeyim. Geliyorum bir saniye. Bir onla hepsi bana sallasın. İzliyoruz bak buradan. Al güzelim. Yanaşamıyor da korkuyor. Bu kedilerden kim korkmaz? Al Çete ya bakalım. be. Şimdi parti konuşması yapıyorsun. Daha doğrusu muhtarlık seçimi var köyde. Tamam. Gelmiş halk, vatandaş senin vaatlerini dinleyecekler. Ne vaatler verirdin? Merhaba herkese. Öncelikle. Beni bu köyün muhtarı seçerseniz her gün bir adet yaş mama. Beni muhtar seçerseniz farelerle uğraşmaya son. Bundan sonra o görev köpeklere ait. Köpeği duydu ya. Evet, halk biraz tepkisiz, bak salonu terk edenler var. Daha böyle şey yapman lazım. Aha. Beni Kandırıcı bir muhtar şeyler. seçerseniz Evet. Mısır'daki Aşılara son. Mısır'da bir kedi ne kadar değer görüyorsa o kadar değer göreceksiniz.
Mısır Bu da böyle bir kaçtı şey. birisi. Mısır'da değer mi görüyor kediler? Evet, Allah Allah. tabii ki. Bilmiyorum. Eski Mısır. Bizim Mısır'ımız hepsinden güzel. Pıs pıs pıs. Gelin bakalım. Gel. Ay vatandaş oyunu senden yana kullanacak gibi. Dur bakalım. Evet sen de gel. Çok Ay güzelsin o ne sen. güzel pembe rengi. Gel. Kül. Böyle sanki nispet yapar gibi hayvanlara. Nasıl? Uy çok tatlısınız, çok Koçum, tatlı. duyduk mu? Duyduk mu koçum? Koçum benim. Koçum bu. Ben çok seni sevdim burada ya. Gerçekten ya. Tam şey değil miyiz Cihan şu anda? Ne? Cihan köpekçi, ben kediciyim. Bizim gücümüz sizin gücünüz canım. Ya ben kedileri de seviyorum da şunun güzelliği bir başka ya. Ben de Baksana. köpekleri seviyorum, Arı bu, eşekleri de arı bu, seviyorum arı. hatta. Hayır, Kuşları ben da seviyorum, danaları köpekle- da seviyorum. Danaları mı? Ama hani kedici köpekçi derler ya, ben Evet, kediciyim. Doğru. Gel pis. Vallahi Gelin hepsini salarım üstüne. bakayım. ha. Gelin bakayım. Öf, şu çok korkunç bir şey ha. Bak sırf sizin için yapıyor bu hareketler arkadaşlar ha. Gerek gözlük, gerek bandana, gerekse bir nenesinden kalan kazayla size güzel gözükmek için yapıyor her şeyi ona göre. Hiç alakası yok. Evet anlat bakalım. Sen getirdin bizi bu köye. Ne bulacağız bu köyde anlat. Göreceğiz, göre göre anlatacağız. Ha. Evet. Hiçbir tarihi bilgisi bir şey yok mu? Onlar sen de biliyorsun, tarih senden sorulur. Yok ben yeterince Önce bu tarafa yürümek isterim. bu tarafa. Geldik böyle eski bir İngiliz köyü dediler burası için. Caddeleri, sokakları, ağaç isimleri verilmiş. Doğal, korunmuş, havası, suyu, manzarası çok iyi bir yer dediler. Bizi ilk olarak güzel kediler karşıladı. Enerjisi güzel geldiğimizden bu yana. Pis pis pis. Ne haber peynir canavarları? Uy çok da güzeller bunlar ha çocuklar söyleyeyim size ha. Böyle bir kilise var hemen köy meydanında. Drone Çok güzel uçurmak yasak sokakları diyor. ya. Evet burası Beşparmak Dağları arkadaşlar. Girne'nin Kıbrıs'ın ünlü bu dağ bölgesi olan Beşparmak Dağları'nın hemen eteklerinde kurulmuş olan bir köy. Bak Levant demiş, Havuz Sokak. Gel bakalım Havuz Sokağı istiyorsan. Bakalım. Karışmış gibi olmuyor mu? Bunlar senin şeyin şimdi. Yo bir şeyim değil ya, sadece İngiliz köyünü de gezelim diye geldim Cihan. O zaman we have to speak in English my baby. Cihan şuraya bak, ne kadar güzel. Çılgınca koşup düşesi geliyor insan ya da motosiklet aşağı böyle. Sokakların isimleri de çok enteresan bak. Sanat fışkırıyor her taraftan ya. Sağ tarafı sen yorumla, sol tarafı ben yorumlayacağım. Sağ tarafta güneşin batışını görüyorum. Evet, Denizleri görüyorum. güzel. Küçük bir yeşillik var. Öyle mi yorumlayacağız? O ikisi bir fotoğraf mı? Bir işte resim mi o O ikisi? da olabilir, o da bir yorum. Değişik. Hemen soralım içeriye. Ben ne gördüm söyleyeyim. Sol tarafta Beşparmak Dağları. Gördüm bunu Yükselti. yani. Tabii görüyorum. Sağ tarafta aşağı doğru indikçe indikçe yeşilliğin biraz artışı, daha sonra şehre doğru indikçe deniz ve gökyüzüyle buluşması ve güneşin şelale gibi yağışı. Bu tamamen bir Kıbrıs portresi. Evet ama bak farkındaysan boyalarla birlikte bir karmaşa vermiş oraya. tabii. Ama o karmaşa kaos hissettirmiyor sana. Yani bu diyor ki güneşin batışı, deniz, işte yeşillikler, buradaki karmaşa bundan ibaret. Ne dövüştün ağzım burnum paramparça? Gel. Gel. Hepsi. Gel seveyim gel. Gel seveyim gideceğiz. Dolaşırken böyle bir köşe gördük. Burada da 50 lira atın. Karmi'deki kedilere mama desteğinde bulun demişler. 50 lira atıyorsun buraya. Kitabını alıp devam ediyorsun yoluna. Çok güzel. Güzel düşünce. Kedi sever bir köy. Şimdi bulunduğumuz bu köy 1900'lü yıllarda ilk kez insan yerleşimine böyle başlanılmış bir alanmış arkadaşlar. Daha sonra bu iç karışıklıklar ve iç savaş başladığında burada yaşayan Türk nüfus özellikle burayı terk etmiş. Ve daha sonra İngilizler de terk etmiş. Burası hayalet köye dönüşmüş. Ardından savaş sonunda tekrardan barışın gelmesi ve ortamın daha huzurlu olmasıyla birlikte 1975 yıllarında 74-75 yıllarında tekrardan bir restore edilmiş ve genellikle İngiliz ve Almanların gelip yerleştiği
Hatta İngiliz köylerine benzetiliyor bu köy. Onların yaşamaya başladığı böyle küçük, şirin, bir yabancı bir köyün mimarisine sanki sahip bir köymüş gibi bir köy haline gelmiş. Şu anda da böyle sessiz sakin gelip ziyaret edebileceğiniz, kafa boşaltabileceğiniz, manzarasından faydalanabileceğiniz bir yer olmuş. Bana sorarsanız çok bir numarası yok. Hani şu zamanda aşağısı çok sıcaktı, burası çok serindi. Eğer yazın da burası daha serin oluyorsa gelip görülebilir, o ayrı. Ama çok bir özelliği yok yani. Bak manzara var sadece. Şöyle güzel bir Girne manzarası var. Girecek misin Sardunya'ya? Ay gireceğim tabii ki. Çok güzel. Begonviller, sardunyalar o kadar güzel kokuyor ki. Bambaşka bir havası var değil mi Cihan buranın? Değişik biraz, evet. Bak burada narlar var. Nar ağacı mı var? Ha, şu nar ağacı. Ha, dedikleri bu işte. Köyün içinde meyve ağaçlarıyla böyle bezenmiş. Çok güzel kokuyor. Manzaralar göreceksiniz dediler. Yağmur da yağdı ya. Hmm. Daha da güzel kokuyor. Düşeceğim. Seni çok fazla sevdim galiba ya. Tehlikeli derecede çok sevildi sen. Bunu bil. Bittiğimde seni düşüneceğim. Bu haftalık videomuzun sonuna geldik. Bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Size böyle değişik bir köyden güle güle diyoruz. Çok sakin. Yani o kadar sakin ki sessiz sessiz konuşma ihtiyacı duyuyorum. Evet, bende de bana da öyle bir şey Değil mi? yapıştı Evet. şu anda. Nasıl devam edeceğiz hayatımıza hiç bilmiyoruz bu köy ziyaretinden sonra. Bakacağız, göreceğiz. Önümüzdeki günlerde tekrardan görüşeceğiz. Görüşürüz. Bir planımız yok, gezmeye devam. Kıbrıs'tayız daha. Evet, dolu dolu bir video oldu. O yüzden lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yorumda atarsanız, abone de olursanız çok mutlu oluruz. Haftaya görüşürüz. Bay bay. Instagram'a da gelin. Günlük paylaşımlar orada. Bye. Gelin.